1907'de Meksika'nın kalbinde gökyüzüyle aynı renkte bir evde doğdu Frida Kahlo. Babası Almanya'dan göç eden bir fotoğrafçı, annesi koyu Katolik bir Meksikalıydı. Ancak hayat Frida'ya acımasız yüzünü çok erken gösterdi. Henüz 6 yaşındayken geçirdiği çocuk felci, sağ bacağının diğerinden daha zayıf ve ince kalmasına neden oldu. Okuldaki çocuklar ona acımasızca tahta bacak Frida adını takmıştı. Bu hayatı boyunca peşini bırakmayacak fiziksel ve ruhsal acının sadece ilkiydi. Bu zorbalık Frida'yı yıldıramadı. Fotoğrafçı olan babası Wilhelm Kahlo'nun desteğiyle yüzme ve boks gibi sporlar yaparak zayıflığının üzerine gitti. Babası onun entelektüel gelişimini destekliyor, felsefe ve edebiyatla tanışmasını sağlıyordu. Frida, keskin zekası ve asi ruhuyla Meksika'nın en prestijli okullarından Ulusal Hazırlık Okulu'na girmeyi başardı. Hedefi tıp okuyup doktor olmaktı. Ama 17 Eylül 1925'te 18 yaşındayken bir an her şey değiştirdi. Okuldan eve dönmek için sevgilisiyle bindiği ahşap otobüs tramvayla korkunç bir şekilde çarpıştı. Otobüsten kopan bir demir çubuk Frida'nın sol kalçasından girip leğen kemiğinden çıktı. Bu yetmezmiş gibi omurgası 3 yerden, köprücük kemiği, kaburgaları ve sağ bacağı 11 yerden kırıldı. Sağ ayağı ezildi ve omzu yerinden çıktı. İlk otoportresi kadife elbiseli otoportreyi 1926'da tamamladı. Bu resim yaşadığı korkunç kazaya rağmen içindeki zarafeti ve gücü haykırıyordu. Yıllar süren tedaviler ve 32'yi bulan ameliyatlar boyunca resim yapmaktan hiç vazgeçmedi. Onun için sanat acıdan bir kaçış değil, acının ta kendisiyle yüzleşmek ve onu yeniden şekillendirmekti. Her fırça darbesi, kırılan kemiklerine ve parçalanan hayallerine bir meydan okumaydı. Frida yaklaşık 2 yıl sonra adeta bir mucize eseri yeniden ayağa kalktı. Sanat ve politika çevrelerine adım attı ve 1927'de o dönemin Meksikalı Michelangelo'su, ülkenin en ünlü duvar resmi sanatçısı Diego Rivera ile tanıştı. Resimlerini büyük bir heyecanla Diego'ya gösterdi. Diego bu genç kadından çok etkilendi. Aralarındaki 21 yaş farkına ve zıtlıklarına rağmen sanat ve devrim tutkuları onları bir araya getirdi. 1929'da evlendiler. Ailesinin bir fil ile güvercinin evliliği dediği bu ilişki, Frida'nın hayatındaki hem en büyük tutku hem de en büyük yıkım oldu. Frida yıllar sonra hayatını şu acı sözlerle özetleyecekti. Hayatımda 2 büyük kaza geçirdim. Biri Diego'ydu, diğeri ise beni neredeyse öldüren tren. Diego kesinlikle çok daha yıkıcıydı. Ama onu en derinden sarsan ihanet Diego'nun Frida'nın kendi kız kardeşi Cristina ile yaşadığı ilişkiydi. Bu fırtınalı aşk bir boşanma ve 1 yıl sonra yeniden evlenmeyle devam etti. Geçirdiği feci kazanın ve dinmeyen omurga ağrılarının en net ifadesi kırık sütun tablosudur. Bu eserde Frida kendi omurgasının yerinde çatlamış bir antik sütun resmeder. Vücuduna saplanmış çiviler fiziksel acısını temsil ederken gözlerinden yaşlar süzülmesine rağmen dimdik duran yüzü onun sarsılmaz direncini gösterir. Çocuk sahibi olmayı her şeyden çok istedi ama kazada hasar gören bedeni buna asla izin vermedi. Yaşadığı düşükler onu derinden yaraladı. Bu trajediyi Henry Ford Hastanesi tablosunda anlattı. Bir hastane yatağında kanlar içinde yatarken kendisini bir bebek, bir orkide ve hasarlı leğen kemiği gibi imgelere kırmızı iplerle bağlar. Bu kaybın ve annelik özleminin belki de en dürüst anlatımıdır. Diego'dan boşandığı dönemde yaptığı 2 Frida ise en bilinen eserlerinden biridir. Tabloda el ele tutuşan 2 Frida görürüz. Biri Diego'nun sevdiği geleneksel kıyafetli, kalbi sağlam Frida. Diğeri ise Diego'nun terk ettiği Avrupa'ya giysili, kalbi sökülmüş ve kanayan Frida'dır. Bir damar 2 kalbi birbirine bağlasa da terk edilen Frida'nın elindeki makas o damarı kesmek üzeredir. Bu eser onun kimlik bölünmesini, aşk acısını ve yalnızlığını en çıplak haliyle gözler önüne serer. Dönemin katı kurallarını hiçe saydı. Toplum içinde sigara içti, erkeklerle tekila içme yarışlarına girdi, biseksüel kimliğini açıkça yaşadı. Hayatının son yılları artan sağlık sorunlarıyla geçti. 1950'de omurgasındaki sorunlar nedeniyle aylarca hastanede kaldı. 1953'te ise kangren yüzünden sağ bacağı dizinin altından kesildi.
Bu onun için korkunç bir darbeydi. Ama Frida pes eder mi hiç? Aynı yıl Meksika'daki ilk kişisel sergisinin açılışına doktorların yasaklamasına rağmen bir ambulansla ve kendi yatağıyla taşınarak katıldı. Frida parçalanmış bir bedene hapsedilmiş ama ruhu asla sınır tanımayan bir kadındı. Sayısız ameliyat, dinmeyen ağrılar, ihanetler ve kayıplar asla onu durduramadı. Tam tersine her bir acı sanatını daha da derinleştirdi. Bugün o bir popüler kültür ikonundan çok daha fazlası. 13 Temmuz 1954'te 47 yaşında akciğer embolisi teşhisiyle Mavi Ev'de hayata veda etti. Günlüğüne yazdığı son cümleler onun tüm hayat felsefesinin bir özetiydi. Ancak asıl ironi ölümünden sadece günler önce bitirdiği son tablosundaydı. Bir karpuz natürmortu olan bu eserin üzerine şu notu düşmüştü: Viva la vida, yani yaşasın yaşam. Hayatı boyunca tarifsiz acılar çeken bir kadının son nefesinde bile yaşamı bu kadar coşkuyla selamlaması. İşte Frida'nın ardında bıraktığı en güçlü miras budur.